Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşamaktadır. Aralarından en şanssız olanının başına neler gelmiş olabilir? Ya da tam tersi en şanslı olanın başından ne gibi olaylar geçmiştir? Bu videoda size hem en şanssız hem de en şanslı insan olarak kabul edilen Franz Selak adında bir adamın sıra dışı hayat hikayesini anlatacağım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Franz Selak 14 Haziran 1929'da Hırvatistan'da dünyaya gelen müzik öğretmenidir. Hayatının belli bir kısmını sıradan bir insan gibi geçirdi. Ta ki ard arda başına gelen sıra dışı olaylara kadar. Çoğu insanın ömrü boyunca muhtemelen başına gelmeyecek olaylar Franz Selak'ın başına geldi. Zaman içerisinde bu adamın diğer insanlar tarafından dikkat çekmesine ve meşhur olmasına neden oldu. Başına öyle şeyler geldi ki bir açıdan baktığımızda ne kadar şanssız bir insanmış gibi düşünürüz. Ama olumlu açıdan baktığımızda dünyada onun kadar şanslısı herhalde yoktur diye düşünebiliriz. 1962 yılında Franz Selak bir tren kazası geçirdi. Bu onun başına gelen ilk olaydı. Soğuk bir kış günü Saraybosna'dan Dubrovnik'e giden trene binmişti. Yolculuk sırasında raylarda bir hata meydana geldi ve tren raylardan çıkarak donmuş göle uçtu. Kazada trendeki 17 yolcu hayatını kaybetti. Franz Selak kıyıya yüzerek çıkmayı başardı. Kazadan kurtuldu. Sadece kolu kırıldı. Tren kazasından bir yıl sonra 1963'te Franz Selak Rijeka'ya gitmek için küçük bir uçakla yolculuk yapmaya karar verdi. Yolculuk sırasında beklenmedik bir şekilde uçağın iki motoru bir anda durdu. Kabin basıncı düştü ve uçak irtifa kaybetmeye başladı. Bu sırada uçağın kapılarından biri arızalandı ve bir anda açıldı. Franz Selak kapıdan fırladı ve üzerinde hiçbir şey olmadan gökyüzünden aşağıya düşmeye başladı. Normal şartlarda böyle bir durumda insanın kurtulmasına imkansız gözüyle bakarız. Fakat beklenmedik şekilde havada süzülen Franz Selak bir saman yığınının üzerine düşerek ufak tefek sıyrıklarla kurtuldu. Uçak ise bir tepeye düştü. Kazada diğer yolcular hayatını kaybetti. Uçak kazasından 2 yıl sonra 1965'te Franz Selak otobüsle yolculuk yapmaktaydı. Yolculuk sırasında yine beklenmedik bir olay oldu ve otobüsün tekerleri buzda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otobüs köprüden aşağıya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hayatını kaybetti. Franz Selak kurtulan yolcular arasındaydı. Franz Selak uçakta, trende, otobüste yaşadığı ölüm tehlikesinden sonra artık toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapmak yerine kendi arabasıyla yolculuk yapmaya karar verdi. Fakat olaylar peşini bırakmadı. 1970 yılında arabasıyla yolculuk yaparken arabanın motoru bir anda alev aldı. Neyse ki Franz Selak araba patlamadan arabadan atlamayı başardı. 3 yıl sonra 1973'te bir araba kazası daha geçirdi. Arabayla yolculuk yaparken aracın yakıt pompasında bir problem meydana geldi. Motor alev aldı. Alevler havalandırmayla doğrudan Franz Selak'ın yüzüne püskürdü. Kazada ciddi yaralar alsa da kurtulmayı başardı. İkinci araba kazasından sonra uzun yıllar Franz Selak'ın başına bir şey gelmedi. Ta ki 1995 yılına kadar. Bir gün yaya olarak karşıdan karşıya geçerken bir otobüs ona çarptı. Bu kazadan da kurtulmayı başardı. Bir yıl sonra 1996'da arabasıyla yolculuk yaparken dikkatsiz bir kamyon şoförü yüzünden uçurumdan aşağıya uçtu. Arabası 90 metre aşağıya düşerek patladı. Franz Selak araba düşerken bir şekilde arabadan atlamayı başardı ve uçurumun hemen altındaki bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Bu kaza ile birlikte Franz Selak hayatı boyunca tam 7 kez ölümden dönmüş oldu. Başına gelen kazalar her ne kadar şanssızlık olsa da
onun hayatta kalması şanslı olduğunu gösteriyordu. 2003 yılında Franselak 72 yaşındaydı. Hayatında ilk kez piyango bileti aldı. İnanılmaz olan gerçekleşti ve aldığı bilete büyük ikramiye çıktı. Franselak başına gelen olaylarla dünyanın hem en şanssız hem de en şanslı insanı olarak adını tarihe yazdırdı. Günümüzde kendisi 89 yaşındadır ve halen yaşamaktadır.